Bilgisayarınızdan herhangi bir web sayfası açın ve ekrandaki herhangi bir yere sağ tıklayın. Ardından sayfa kaynağını görüntüleye tıklayın. Anlamsız ve karmaşık olarak gördüğünüz bu harfler ve rakamlar, ekranda gördüğünüz güzel ve düzenli tasarım oluşturan kodlardır. Peki bir canlıyı oluşturan kaynak kodları nasıl görünüyor? İşte bir canlıyı oluşturan kodlar da böyle görünüyor. Bu konuya geleceğim. Fakat şimdi örneğimize devam edelim. Klavyenizdeki F12 tuşuna basarak sayfanın tasarım düzenindeki kodlara ulaşırsınız. Ve bu kodlar üzerinde gerçek zamanlı olarak denemeler yapabilirsiniz. Mesela gördüğünüz sayfanın arka planı beyaz renk. Şimdi ben bunu birkaç harf değişikliğiyle arka plan rengini değiştireceğim. Eğer doğru kodlar kullanılarak yapılırsa dilediğiniz renkleri seçebilir ve dilediğiniz tasarımı oluşturabilirsiniz. Bu web sayfaları için geçerli olan kodlar. Bir de makine dili bulunuyor. Bunlar ise 01, 01, 00 gibi ardı ardına doğru bir şekilde dizilmiş rakamlardan oluşmaktadır. Eğer bir tanesi eksik ya da yanlış yazılırsa kodlamada hata oluşur ve tasarladığınız şey düzensiz bir hale gelir. Yazılımcılar iyi bilir ki kodlama yaparken bir noktanın bile yapılan iş üzerinde hayati önemi vardır. Peki ya canlılar? Onlar nasıl kodlanıyor? Tıpkı bir yazılımcının kodlaması gibi tane tane işlenen bu organik yazılımlar nasıl çalışıyor? Ve ben dediğimiz bedenimiz nasıl inşa ediliyor? Gelin yakından bakalım. Deoksiribonükleik asit, yani DNA, her canlı yaşam formunda mutlaka bulunan bir çeşit mimari proje gibi düşünebilirsiniz. Örneğin bir bina inşa edilmeden önce mimar çizimini yapar ve binaya ait tüm çizimler en ince ayrıntısına kadar işte bu projede bulunur. DNA dediğimiz molekülde tıpkı bir binanın projesinde olduğu gibi inşa edilecek olan canlıya ait eksiksiz bir yapı planını içerir. Ancak bu öyle basit bir çizim ve sıradan bir yapı değildir. Son derece muhteşem ve olağanüstü kompleks bilgiler içermektedir. DNA molekülü her hücrede olacak şekilde tasarlanmıştır. Öyle ki bir insan vücudunda ortalama 100 trilyon hücre bulunmaktadır. Dolayısıyla 100 trilyon hücrenin her birinde ayrı ayrı DNA'lar bulunmaktadır. DNA ise adenin, timin, guanin ve sitozin bazlarından oluşmaktadır. Peki bu ne anlama geliyor? İşte bu bazların isimlerinin baş harflerinden meydana gelen alfabe, tüm canlı yaşamının kodlaması için kullanılan alfabedir. Diğer bir ifadeyle A, T, G ve C harfleri kullanılarak yazılmış bir kitap diyebiliriz. Örneğin insanı oluşturan tek bir hücrenin içerisindeki DNA molekülünde boy, göz, saç ve cilt rengi gibi özelliklerin yanı sıra vücuttaki 206 kemiğin, 600 kasın, 10.000 işitme sinir ağının, 2 milyon optik sinir ağının, 100 milyar sinir hücresinin ve 100 trilyon hücrenin planları en ince ayrıntısına kadar kodlanmıştır. Bu bilgiyi kitap haline getirmek isteseydik eğer, 500 sayfadan oluşan 900 ciltlik muazzam bir kütüphane meydana gelirdi. Bu rakamlar sadece bir tek hücrenin içindeki DNA verileridir. Videonun başlarında verdiğim örnekte bir tasarımı kodlarken en küçük bir hatanın hayati önemi olduğundan bahsetmiştim. İşte DNA'nın canlı yaşamını kodlarken kullandığı sistem de böyledir. Muhteşem bir dizilim ve akıllı bir tasarımın sonucu hatasız ve eksiksiz kodlanırlar. En küçük bir hatada inşa edilen canlıda hasar meydana gelir. Araştırmalar gösteriyor ki yeryüzünde 8 milyon 700 bin canlı türü bulunuyor ve her yıl 15 bin yeni tür keşfediliyor ve bu sayının 100 milyonları bulabileceği belirtiliyor. Bu canlıların her birinin DNA yapısı kendine özeldir ve o canlıya göre kodlanmıştır. Yani az önce belirttiğim adenin, guanin, timin ve sitozin bazlarının baş harflerini oluşturan A, G, T, C harflerinin
farklı ve doğru bir şekilde sıralanması sonucu canlı çeşitliliğe oluşuyor. Mesela farklı bir kodlama ile kanatlarında tüyleri olan bir kuş, olabilecek en mükemmel ve optimize edilmiş bir şekilde havada uçabiliyor. Kodların dizilimi farklı sıralandığında, asla karada yaşayamayan bir canlı, denizde kusursuz bir şekilde yüzebiliyor. Ve farklı bir dizilimle milyonlarca canlı içerisinde düşünebilen, kendi kararlarını kendisi veren, yaşadığı evreni anlayabilen, insan denilen bir canlı meydana geliyor. Sizce de burada bir tuhaflık yok mu? Bilim bize şunu söyler. Eğer bir şey yazabiliyor ve yazılanları okuyabiliyorsa akıllı ve bilinçli olmak zorundadır. Peki, karbondioksiti alıp tüm canlıların ihtiyacı olacak şekilde temizleyip tam da canlıların uyandıkları zamanda tekrar doğaya gönderen ağacın DNA'sı bu bilgiyi nereden okuyup kaydetmiş ve canlıların ihtiyacını giderecek oksijen ihtiyacını nasıl kodlayabilmiştir? Mesela en basit bir hücre, E. coli, 4.639.000 baz içerir. Bu en basit hücre için verilen rakamdır. Bir insan hücresinde bulunan bazların sayısı ise 3 milyardan fazladır. Yani tek bir hücrenin içerisindeki DNA'da bulunan bu bazlar her biri doğru bir şekilde dizilmiş, sıralanmıştır. Bu durumu daha iyi anlayabilmek için küçük bir örnek vermek istiyorum. İnsan bedeni 100 trilyon hücreden oluşuyor. Eğer bu DNA'ların içindeki bazları, yani harfleri yan yana dizebilseydik eğer, her hücrenin içindeki DNA 2 metre uzunluğunda olacaktı. İşte tüm hücrelerimizdeki bu bazların uzunluğu, Güneş'e 650 defa gidip tekrar dönebilecek uzunlukta olacaktı. Güneş'in Dünya'ya olan mesafesinin 150 milyon kilometre olduğunu hatırlatmak isterim. Bir başka ilginç durum ise DNA molekülünün boyutudur. Bu ise daha da şaşırtıcıdır. Bu bilgi bankası içinde bulunduğu hücreden tam 20.000 kat daha büyüktür. Ancak öyle bir paketleme yapılmıştır ki hücrenin içine sığmıştır. Bu gerçekten akıl almaz ve hayret verici bir durumdur. İşte bu akıl almaz rakamlar, gözle görülemeyen 0.1 milimetre büyüklüğündeki her hücrenin içerisine kusursuz bir şekilde sığdırılmış. Sığdırılmış diyorum çünkü öyle güzel bir paket yapılmış ki rastgele konulamayacak kadar planlı. Tüm insanların DNA dizileri %99.9 oranında aynı. Geriye kalan 0.1'lik kısmı ise biyolojik olarak bizleri farklı kılan kısmıdır. Yani bu öyle bir şey ki tüm bazlar, diğer bir ifadeyle harfler doğru bir şekilde diziliyor, %0.1'lik kısma geldiğinde farklı dizilmeye başlıyor ve tüm insanların birbirinden farklı olması sağlanıyor. Bu nasıl olabilir? DNA neden burada farklı dizilmeyi seçmiş olabilir ki? Bu nasıl açıklanabilir? Bir de DNA zincirlerinin ucunda kromozomları koruyan kapak benzeri yapılar bulunuyor. Ayakkabı bağının çözülmemesi için ucuna eklenen plastikler gibi. Bu yapıya telomer deniliyor. Hücrelerimiz her saniye bölünürler. Bu ise bizleri genç ve sağlıklı tutabilmek için hayati bir önem taşır. Ancak her bölünmede bu telomer uçları kısalır. Böylece yaşlanma gibi bir durum ortaya çıkar. Tıpkı satın aldığımız bir ampulün üzerinde 10.000 saat çalışır ibaresi gibi. Geçen her saniye kısalarak bir insanı yaşlandırmak üzere programlanmış gibi çalışıyor. Nitekim her hücrenin, her organın görev bilgisini bünyesinde barındıran DNA, yaşlanmayı durduracak şekilde bir enzim içerebilirdi. Ancak sanki bilinçli olarak konulmuş gibi tüm canlılar bir gün yok olmak üzere doğuyorlar. Ben dediğimiz bedenimizin tek bir hücresine bile hükmedemezken, içeride neler olup bittiği hakkında en ufak bir fikrimiz bulunmazken, bilinçli olarak 4 defa yutkunmayı bile başaramazken, nasıl oluyor da bir annenin rahminde bir insan inşa edilebiliyor? Bu nasıl açıklanabilir? Tüm bu olan biteni sağlayan kim? Bu hücreler kim tarafından kodlanıyor? Her an ve her saniye tüm hücrelere
DNA'ya itaat etmesini söyleyen kim? Daha da ötesini düşündüğümüzde tüm bu canlı ve cansız varlığın temel taşı atomlardır. Ancak cansız atomlar bir araya gelerek aklın alamayacağı ölçekteki bu işleri nasıl başarabilmiştir? Kainatın tamamı aynı malzemeden yapılmıştır. Gözümüzü nereye çevirsek muhteşem bir hesaplama ve insan aklının ötesinde bir akılla karşılaşıyoruz. Her zerre ciltlerce ansiklopedi hükmünde bilgi içeriyor. Bizler ise bu kitapların içine gizlenmiş bilgileri zamanı geldiğinde tek tek keşfediyoruz.